Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte yaşamak ve paylaşmak konulu bir masal anlatmak istiyorum. Masalımızın ismi Ben de Paylaştım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Egemen isminde küçük bir çocuk varmış. Egemen odasında yatarken içeriden bir ses gelmiş. "Egemen, kahvaltı hazır. Hadi kalk oğlum." Annesinin mutfaktan gelen bu sesi Egemen'e verilen 5 dakikalık sürenin dolduğunun habercisiymiş. Anne, 5 dakika daha demek istemiş ama mutfaktan öyle güzel kokular gelmeye başlamış ki bir anda kendini aynanın karşısında yüzünü yıkarken bulmuş. Kurulanıp mutfağa geçtiğinde ise annesinin onu kahvaltı tam hazır olmadan uyandırdığını fark etmiş. Çünkü ekmek alma görevi her sabah olduğu gibi bu sabah da onu bekliyordu. Bu durum onu rahatsız edebilirdi ama her gittiğinde istediği güzel bir çikolatayı alabildiği için ekmek almaya gitmek onu mutlu bile ediyordu. Hemen hazırlanıp en yakındaki markete gitti. Burası çok büyük bir marketti ve belki de en çok çikolata çeşidi bu marketteydi. Yeni bir çikolata çıktığı anda bile ilk buraya gelirdi. Bu yüzden Egemen ekmek reyonundan önce çikolataların bulunduğu reyona doğru koştururdu. Acaba bu sefer hangisini alsam diye düşündü. Yeni çıkan bir çikolata olup olmadığına baktı önce. O kadar çok çeşit vardı ki aklı karışmıştı. Keşke hepsi benim olsa ve hepsini yiyebilsem diye düşündü. Burayı bana verseler hepsini bir günde bitiririm diye geçirdi içinden. Bu Emre bazen çok hayalperest olabiliyordu. Olmadık şeyler düşünürdü hep. Yine öyle bir düşünceye daldı ve keşke dünyada bir tek ben kalsam ve her şey benim olsa diye geçirdi içinden. Her şeye sahip olurdum ve mutluluktan havalara uçardım dedi. Bunun üzerine gözlerini kapattı. Aradan bir süre geçtikten sonra gözlerini açtığında karşılaştığı manzara onu çok şaşırttı. Az önce insanlarla dolu olan market bomboş kalmıştı. Büyük bir sessizlik kaplamıştı ortalığı. Egemen ise durumun şoku içerisindeydi. Gözlerini tekrar kapatıp açtı ve tekrar kapatıp açtı. Ancak yine de bir kişi bile yoktu. Olanlara inanamıyordu. Bu gerçek olamazdı. Herkes nereye gitmişti ki? Yoksa dileği gerçek mi olmuştu? Dileğinin kabul olduğunu düşünmesiyle şoku atlatması kısa sürdü. "Oley! Her şey benim oldu artık. İstediğimi yapabilirim" diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ne de olsa onu susturabilecek kimse yoktu artık. Hemen çikolata reyonlarına uzandı ve eline hangisi geldiyse açıp yemeye başladı. O kadar çok yedi ki başının ağrımaya başladığını hissetti. Oysa hepsini bitirebileceğini düşünüyordu hayallerinde. Yine de sınırını zorladı. İçecek reyonuna koştu hemen ve tadına bakmak istediği bütün içecekleri açtı. Daha fazla yiyip içemeyeceğini anladı ve başka neler yapabilirim diye düşünmeye başladı. Gitmekten çok keyif aldığı bir oyuncak dünyası vardı. Bazı zamanlar ailesiyle oraya uğrayıp oyuncak alıyor ancak aklında hep almak istediği başka oyuncaklar kalıyordu. Çünkü hepsi birbirinden de güzeldi. İnsan hepsine sahip olmak istiyordu. Şimdi bunun tam zamanıydı işte. O artık her şeye sahipti. Yalnızca o vardı. Ve oraya gidip istediği gibi eğlenebilirdi. Hemen oyuncak dünyasına doğru koşmaya başladı. Bazen yolların ortasından, bazen kaldırımdan koşarak gidiyordu. Çünkü artık ne yolda çarpacak araba ne de kaldırımda çarpışacak insan vardı. Oyuncak dünyasının kapısından girdiğinde gözleri kocaman oldu. Dilediğini yapabilecekti içeride.
en çok istediği uzaktan kumandalı oyuncaklar bölümüne gitti. Helikopterler, uçaklar uçuyordu içeride. Oyuncaklardan oyuncaklara geziyordu. Ama bir şeyi fark etmişti. Bazı oyuncaklar tek başına oynanmıyordu. Tek başına oynadıklarının sevinci ise kimseyle paylaşılmıyordu. Sevinç sesleri boşlukta yayılıp kalıyordu. Egemen bir anda durdu. Hayal ettiği dünyanın aslında düşündüğü kadar mükemmel olmadığını fark etti. Artık canı oyuncaklarla oynamak istemiyordu. Hatta hiçbir şey yapmak istemiyordu. Üzgün adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Yürürken gözlerini etrafta gezdiriyor, gözüne boş dükkanlar, bomboş parklar çarpıyordu. Hiç tanımadığı, belki de hiç tanışmayacağı insanların yokluğu bile onu üzmeye başlamıştı. Sanki orada bir yerde durmaları bile onun hayatının bir parçasıydı. Ayaklarını sürüyerek ağlamaklı bir ifadeyle evlerinin kapısına geldi ve zile bastı. Ne kadar büyük bir hata yaptığının düşüncesi zil sesiyle beraber beyninin içinde yankılandı. Çünkü artık kapıyı açacak bir kimse de yoktu. Anne ve babasının olmama duygusuna artık dayanamadı ve kapının önüne çökerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tam da bu esnada derinlerden bir ses duyar gibi oldu. Egemen, kahvaltı hazır. Haydi kalk oğlum. Bu sesin üzerine hemen yatağından doğruldu. Boncuk boncuk terler akıyordu yüzünden. Bir kabustan uyanmıştı. Olanların gerçek olmadığını fark edince içinde bir rahatlama hissetti. Hemen gidip elini yüzünü yıkadı ve mutfağa doğru koştu. Annesini görünce ona sıkıca sarıldı. Annesi sabah sabah bu sevgi de nereden çıktı böyle diye şaşırıp kalmıştı. Ekmek almaya gitmemek için yapıyorsan böyle kandıramazsın beni dedi. Egemen ise olur mu öyle şey, ben bir koşu gider alırım şimdi deyip çıktı evden. Kapıdan çıkar çıkmaz karşısına gelen herkesin yüzüne bakıp gülümsüyor, onlara günaydın diyordu. Markete girdiğinde ekmek reyonundan en güzel ekmekleri seçti. Evdeki herkes için birer çikolata aldı. Etrafında gördüğü insanlar onu o kadar mutlu ediyordu ki o an tanımadığı insanlara bile sarılmak istiyordu. Eve doğru giderken kendisinden de küçük bir çocuk gördü ve içinden çikolatasını onunla paylaşmak geldi. Kendisi için aldığı çikolatayı çocuğa verdi. Daha önce çok çikolata yemişti ama sanki hiçbir çikolata böyle mutluluk vermemişti ona. Çünkü mutluluğun sahip olmakta değil, paylaşmakta olduğunu anlamıştı. Sevgili dostlar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Unutmayın, dinlediğiniz tüm masalları kısahikayeler.net sitemizden okuyabilirsiniz. Bir başka masal videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.